İşte geri döndüm. Nereye gidersem gideyim benim evim senin yanın. Söz veriyorum. Seni bir daha asla bırakmayacağım. Ve artık hiçbir şey birlikte olmamıza engel olamayacak. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Alya gittikten sonra Cihan onun yokluğunu kabullenemedi. Sürekli onunla iletişime geçmeye çalıştı. Ancak tüm aramalarına cevap alamadı. Alya'nın kaçışından önce Meryem'in garip davranışlarını hatırlayan Cihan, onu görmeye gitti. Orada tesadüfen kız kardeşiyle yaptığı bir konuşmayı duydu ve tüm gerçeği öğrendi. Meryem kendisinin ve Bora'nın Alya'yı kasten şantaj yaparak, Serhat'ın Cihan'ın oğlu olabileceğine ikna ettiklerini itiraf etti. Aldatmanın boyutunu anlayan Cihan, sonunda Meryem ile tüm ilişkilerini kesti. Son trajik olaylardan sonra Mardin'de hüküm süren kaosu görmezden gelen Cihan, hemen havaalanına gitti. Alya'nın hayatından tamamen kaybolmadan önce onu bulmak için her şeyi yapmaya hazırdı. İstanbul'da aktarma bekleyen Alya'ya yetişmeyi başardı. Buluşmaları son derece duygusal oldu. Alya Cihan'ı hiç görmeyi beklemiyordu. Ancak onu görünce duygularını daha fazla tutamadı. Yaşadığı tüm acılara rağmen, bu buluşmanın en çok istediği şey olduğunu fark etti. Cihan Meryem ve Bora'nın şantajı hakkındaki tüm gerçeği bildiğini ve Alya'nın ayrılmasından sonra Mardin'de yaşanan her şeyi dürüstçe anlattığını söyledi. Artık Alya'yı kaçmakla suçlamıyordu, çünkü artık acımasız bir manipülasyonun kurbanı olduğunu anlamıştı. Bu sefer onu geri dönmeye zorlamaya çalışmadı. Aksine seçimi ona bıraktı. Alya onunla Mardin'e dönebilir veya kendini güvende hissettiği yerde kalabilirdi. Cihan için en önemli şey artık korku içinde yaşamamasıydı. Alya henüz dönmeye hazır olmadığını itiraf etti. Mardin'de onları rahatsız eden tehlikelerden uzak, güvenli bir yerde bir süre kalmasına izin verilmesini istedi. Kendi acısına rağmen Cihan onun kararını kabul etti. Sadece iletişimlerini koparmamalarını ve her zaman onun ve Deniz'in iyi olduğunu bilmesini istedi. Alya kabul etti, çünkü artık her şeyden çok sevdiği kişiyi uzaklaştırmak istemiyordu. Bundan sonra Cihan, Mardin'e dönmek zorunda kaldı. Ailesi işleri ve trajik olayların sonuçlarıyla uğraşmak zorundaydı. Alya Deniz ile birlikte İstanbul'da kaldı ve sadece Cihan'ın bildiği güvenli bir yere yerleşti. Birkaç hafta geçti ve Hayat Alya için yine beklenmedik bir haber hazırladı. Hamile olduğunu öğrendi. İlk başta Cihan'a bunu söyleyip söylememekte tereddüt etti. Bu haberin onu hemen Mardin'e dönmekte ısrarcı yapacağından korkuyordu. Ancak artık böyle önemli bir olayı saklamak istemiyordu. Sonunda Alya, Cihan'a gerçeği söyledi. Hamileliği öğrenen Cihan hemen İstanbul'a uçtu. Çok mutluydu ama aynı zamanda Alya, Deniz ve doğmamış çocuklarının güvenliği konusunda daha da endişeliydi. Bu yüzden ailesini korumak için elinden gelen her şeyi yapacağına dair güvence vererek Mardin'e dönmeyi tekrar teklif etti. Uzun uzun düşündükten sonra Alya dönmeyi kabul etti. Ancak İstanbul'daki tüm işlerini tamamlamak için biraz daha zaman istedi. Cihan'ın Deniz ile birlikte Mardin'e daha erken gitmesi ve Alya'nın birkaç gün içinde varması konusunda anlaştılar. Alya malikaneye döndüğünde, Cihan onu zaten bekliyordu. Onun için bu buluşma, bu sefer zorla değil, kendi özgür iradesiyle döndüğünün bir teyidiydi. Alya döndükten sonra yaptığı ilk şey, Nare'nin psikoterapi gördüğü kliniğe gitmek oldu. Sürekli telefon görüşmelerine rağmen, çok fazla acı çekmiş olan arkadaşını şahsen görmek istiyordu. Nare onunla buluştuğuna çok sevindi. Alya'nın dönüşü, en zorlu sınavlardan sonra bile en sevdikleri insanların tekrar bir araya gelebileceğinin, birbirlerini destekleyebileceğinin ve birlikte yeni bir yaşam evresine başlamalarına yardımcı olabileceğinin bir başka kanıtıydı. Alya Mardin'e döndükten sonra, o ve Cihan bir zamanlar çözülememiş bir soruyla karşı karşıya kaldılar, evlilikleri. Önceki tören, tüm ailenin hafızasında sonsuza dek acı bir iz bırakan trajik olaylar nedeniyle hiç gerçekleşmemişti. Ancak şimdi her şey değişti. Çocuk bekledikleri haberi, bu adımı daha fazla ertelemenin artık bir anlamı olmadığına dair kesin teyit oldu onlar için.
bu sefer bilerek gürültülü bir kutlamadan kaçındılar. Yaşadıkları her şeyden sonra, lüks törenlere veya çok sayıda misafire ihtiyaçları yoktu. En önemli şey, en yakın çevrelerinde resmen karı koca olmaktı. Mütevazı bir aile yemeğinden sonra, sakin ve gereksiz bir şekilde nikah töreni düzenlediler. Cihan ve Alya için bugün, güven, karşılıklı destek ve samimi sevgi üzerine kurulu yeni bir başlangıcın sembolü oldu. Ancak bundan sonra bile hayatları tamamen güvenli hale gelmedi. Son olaylardan sonra iki oğlunu da kaybeden Ejmel, niyetinden vazgeçmeyecekti. Deniz'in ailesinin son varisi olduğuna ikna olan Ejmel, çocuğu ne pahasına olursa olsun kendine almayı ana hedefi haline getirdi. Yeni tehdidin boyutunu anlayan Cihan, malikanenin güvenliğini önemli ölçüde artırdı ve Alya, Deniz ve gelecekteki çocuklarının güvenliğini daha yakından izlemeye başladı. Başka bir zorlu sınavın onları beklediğini biliyordu. Ancak bu sefer ailesini bir daha kimsenin parçalamaması için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırdı. Yaşadıkları tüm trajedilerden sonra Sadakat çok değişmişti. Artık Cihan'ın hayatını kontrol etmeye veya karısıyla olan ilişkisine müdahale etmeye çalışmıyordu. Aksine Sadakat, bir zamanlar neredeyse yok ettiği ailesini korumak ve desteklemek için elinden gelen her şeyi yapmaya başlamıştı. Tüm bu zorluklardan sonra, Cihan ve Alya, onları sonsuza dek ayırmaya ramakkala olan krizi atlatmayı başardılar. Açıklık, karşılıklı güven ve birbirlerini dinleme isteği, uzun zamandır hayatlarını yöneten yalanların ve manipülasyonların sonuçlarından kurtulmalarına yardımcı oldu. Ailelerini her türlü tehditten ancak birlikte koruyabileceklerini anladılar. Alya'nın Mardin'e dönüşü yeni bir dönemin başlangıcıydı. Mecburiyet veya zorlama nedeniyle değil, Cihan'la birlikte olmayı seçtiği için geri döndü. Doğmamış çocuklarının doğumu, aralarındaki bağı daha da güçlendirdi ve umut dolu yeni bir hayatın sembolü oldu. Sonuç olarak yaşadıkları tüm olaylar onlara en değerli şeyleri, aile, aşk ve birlikte olma fırsatını önemsemeyi öğretti. Yeni zorluklar onları bekliyordu, ancak artık tek bir aile olarak, birbirlerini destekleyerek ve korkunun veya başkalarının entrikalarının onları ayırmasına izin vermeden bunlarla yüzleşmeye hazırdılar.